Muazzez'in mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok pratik, çok lezzetli ve pişmeyen bir kurabiye tarifim var. Kesinlikle bu tarifi not edin ve ani misafirleri için canınız tatlı çektiğinde hemen pratik yapacağınız bir tarif. Ben hemen yapımına başlıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yoğuracağımız kabın içerisine bir paket petibör bisküvi kullanıyorum. Ben sade kullandım. Diliyorsanız burada kakaolu bisküvi de kullanabilirsiniz. Bisküvilerimizi elde bu şekilde ufak parçalara ayırıyoruz. Robottan geçirip un haline getirmedim. Biraz sonra da göreceğiniz gibi biraz dişe gelsin istiyorum. Zaten üzerine yarım fincan eritilmiş tereyağı ya da margarin ve bir fincan süt döküp güzelce yoğuruyoruz. Süt ve yağ sayesinde biraz daha yoğurunca yumuşuyor zaten. Güzelce şekil vereceğimiz bir hal alıyor ve üzerine bir fincan kırılmış ceviz de ekliyoruz. Sizin elinizde varsa badem, fındık, fıstık ekleyebilirsiniz. Hemen birkaç dakikada hamurumuz zaten şekil alıyor. Verdiğim ölçüler birebir tutuyor. Açıklamalar kısmında malzemelerin detaylarını da yazdım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Hamurumuzu şekil vereceğimiz kıvama geldi ve bu şekilde cevizden biraz küçük olacak parçalar halinde elimize alıyoruz ve bu şekilde içerisinde biraz çukurlar açıyoruz. Fark ediyorsunuz hamurdan da cevizler de görünüyor biraz. Zaten bisküviler güzelce hamurunu yoğurduğumuz için güzelce yumuşadı. Küçük küçük parçalar kaldı ki dişe gelsin. Ve bu şekilde pratik, çok güzel, lezzetli bir pişmeyen kurabiye tarifini hazırlıyoruz. İçerisine de ekstra çikolata dökeceğimiz için. Ve ben üzerine 80 gram çikolata kullandım. Sütlü çikolata kullandım. Bitter kullanabilirsiniz. Karışık kullanabilirsiniz. Bu da benim elimde pirinç patlaklı çikolata vardı. Sade kullanabilirsiniz. Ve üzerine parlaklık versin diye 1 çay kaşığı kadar sıvı yağ ya da zeytinyağı da ekledim arkadaşlar. Ben sıvı yağ ekledim. Ve hazırlamış olduğumuz pişmeyen kurabiyelerimizin içerisine çikolatadan güzelce ekliyoruz. Gerçekten hem bu kadar basit hem bu kadar lezzetli, ani misafirler için çok pratik bir tarif oluyor. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Seve seve cevap veririm. Ve üzerine ben yine kırılmış cevizden süsleme yaptım. Dilediğiniz kuru yemişi kullanıp dilediğinizle de güzelce süsleme yapabilirsiniz. Ve bu şekilde kurabiyelerimiz hazır. Bu şekilde buzdolabında çikolataları donana kadar bekletiyoruz. Yani bir yarım saat, bir saat bekletmeniz yeterli olacaktır. Sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Birazdan sizlere iç dokusunu da göstereceğim arkadaşlar, ama sizlerden küçük bir ricam olacak. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Bana destek olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında bana bildirebilirsiniz. Kanalımda birbirinden güzel ve lezzetli tarifleri de görebilirsiniz. Ve bu tarifi ve sevdiğiniz, başka beğendiğiniz tarifleri de sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden çok çok teşekkür ederim ve kurabiyelerimizin son hali birazdan sizlere bıçakla kesip iç dokusunu da göstereceğim. Hem pratik hem lezzetli, çok güzel bir tarif oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve bu şekilde bakar mısınız? Lokmalık, kahve yanına, çay yanına, gün sofralarına, akşam acil ya da canınız tatlı çektiğinde çok pratik hazırlayabileceğiniz bir tarif oldu gerçekten. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz videomu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve iç dokusunu görüyorsunuz. İçindeki çikolata. Benim çok zamanım olmadığı için çok bekletemedim. Yani çikolataların tam da donmasını beklemedim. Yine de şahane bir kıvamı var. Umarım beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Umarım dener çok daha lezzetlisini yaparsınız. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.